Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda endüstriyel otomasyon sistemlerinde alarm kurgulamayı, alarm oluşturmayı, bu alarmları gözlemlemeyi, bir dahili belleğe veya bir USB belleğe kaydetmeyi ya da bunların çıktılarını Excel dosyası şeklinde veya işte PDF dosyası şeklinde nasıl alabileceğimizi göreceğiz. Aynı zamanda oluşan alarmları geçmişe dönük sorgulamasının nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu işlem oldukça basit. Yazılım tarafında şimdi bunu görelim. Evet arkadaşlar, şimdi yazılım kısmına geçelim. Bunun için yeni bir çalışma oluşturalım. Herhangi bir isim verelim çalışmamıza. Panel modelimizi seçelim ve haberleşme ayarlarımız karşımıza gelecektir. Herhangi bir cihazla haberleşme için normalde uzak noktadan bir alarm değerini okutabiliriz. Bir girişi, bir çıkışı veya herhangi bir e, hafıza alanı. Konunun çok dağılmaması için sadece HMI ile çalışalım. Şimdi 2 adet adres tanımlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi termik isminde olsun. Yani termiğin kopuk olup olmadığını bakalım. Dahili hafızalardan buradan volatil memory ve bit düzeyinde olsun. Yani bir switch, bir sensörü denetlemiş olalım burada. Sensör koptuğu anda ya da işte switch'e basıldığı anda alarm oluşsun istiyorum. Bu bir kapı olabilir, güvenlik kapısı olabilir, herhangi bir başka bir şey olabilir, switch olabilir, sınır anahtarı olabilir vesaire gibi. İkinci konumuz ise bir adet hafıza alanı olsun. Bir basınç değeri, bir sıcaklık değeri, bir debi gibi olabilir. Bu belli sınırlar dışına çıktığında o alarm vermesini isteyebiliriz. Yüksek alarm, düşük alarm gibi. Ona da sıcaklık diyelim. Evet. Bu da tabii ki yine dahili hafızalardan tanımlayalım. Yine bu sistemden gelen bir veri olacaktır muhtemelen. Bu da unsigned 16 olsun ama prensip aynı olacaktır. Şu an yaptığımız gibi unsigned 16 diyelim ve ekle diyelim. Böylece 2 adet hafıza alanı tanımlamış olduk. Şimdi bu hafıza alanlarında alarm oluşturmayı çalışacağız. Alarm oluşturabilmek için bir adet kalıcı buton alayım öncelikle. Buna da termik diyeyim. Bu termin yazma adresinde şu termik olarak seçeyim. Yani bunu 1.0 olarak değiştirdiğimde alarm oluşmuş olacak. Bir de veri giriş komponenti alayım. Data girişi, data entry sayıcı komponenti olarak isimlendirsin. Şu ikisini koyalım. Bunun yazma adresi de Word büyüklüğündeki sıcaklık değerinde buradan girmiş olalım. Çok az büyüteyim sizin de görmeniz için. Şu şekilde ortalayalım. OK. Alarmları buradan oluşturacağız. Şimdi öncelikle alarmları tanımlayalım. Gidiyoruz seçenekler bölümüne, alarm tanımları bölümüne. Ekle diyoruz ve ilk alarmımızı tanıyoruz. Okunacak adres diyor. Termiği önce tanımlayalım. Termik değişkeni hangi değeri aşarsa ya da hangisine eşit olursa alarm vereyim diye soruyor burada aslında. Örneğin işte nasıl diyelim buna? 1'e eşit olur, 0'a eşit olursa diyelim mesela. 0'a eşit olursa bakın burası 0. Yani 1'de değilse anlamında olacaktır. Ya da 1'e eşit olursa ya da 1 şundan büyükse bundan küçükse. Tabii ki bit alan olduğu için 0 veya 1 ile ilgili bir karşılaştırma olacaktır. Metne ne yazalım diyor. Termik attı diyelim. Koptu attı. Peki alarm rengi ne olsun diyor. Şuradan bir renk seçerim bu alarmımız için. Kayıt alanı dahili hafıza olsun şimdi. Biraz sonra e, USB'ye kaydederiz. Önce dahili hafızayla çalışmamızı yapalım. Böylece tamam diyoruz ve eklemiş oluyoruz. Bakıyoruz gerçekten eklemiş miyiz? Eklemişiz. Bir tane daha ekleyelim. O da diğer hafıza alanımız olsun. Sıcaklıkla ilgili olsun. Bunun değeri de 5'ten büyükse olsun. Böyle bir önerme verelim. Sıcaklık değeri 5 sayısını geçerse yüksek sıcaklık diyelim buna daralığına. Bunun rengi ne olsun? Bunun rengi başka bir şey olsun. Böyle bir renk olsun. Yine dahili hafızaya kaydetsin ve buna da tamam diyelim. Böylece 2 tane alarm tanımlamış olduk. Şimdi bu alarmları anlık olarak gösterelim. Geçmiş değerlerini görüntülemeye çalışalım. Kayıt alanını da Excel ve PDF olarak almaya çalışalım. Şimdi alarm komponentlerine geldik. 3 tane komponentimiz var. Burada İlkinde anlık olarak göreceğiz. Anlık olarak demek alarm oluşursa burada göreceğiz. Alarm ortadan kalkarsa burada göremeyeceğiz. Canlı olarak bize gösterecek. İkincisi liste olarak bize gösterecek. Tüm oluşan alarmları sırayla burada göreceğiz. Ortadan kalktıysa alarm yine göreceğiz. Üçüncü komponentimizde geçmişe dair sorgulama yapabileceğiz. İşte şu kadar saat
önce şu kadar dakikada oluşan, şu aralıkta oluşan alarmları bize göstereceğiz. Burada da onları sorgusunu yapacağız. Şöyle biraz uzatalım isterseniz şurayı. Peki şimdi bunu HMI'mize yükleyelim. Sonucunu görelim. Yalnız yükleyemeyeceğiz tabii. Bağlantımız yine Ethernet porttan idi. 192.168.0.250 Ethernet kabloyla A'ya bağlıyım. Şu an HMI'm de A'da bağlı. Yüklemem gerçekleşiyor. VNC'den de gözlemleriz. VNC üzerinden de bağlanıyorum. Evet. Evet, şu an bağlanmış olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi alarm oluşturmayı deneyelim. Şöyle. Termik attı zaten oluşmuş. Normale dönsün. Bakın alarm ortadan kalktı. Alarm oluştu. Alarm ortadan kalktı. Yine VNC'den de görmek istersek aynı şekilde görüyoruz. Burada da alarmları sırayla gösteriyor bize. Tarih damgasıyla ve saat damgasıyla birlikte. Burada sürekli olarak görüyoruz liste olarak. Geçmiş alarmları görmek istersek şuradan hangi aralığı görmek istediğimizi seçiyoruz. İşte son 1 dakikalıkları göster bize dersek buradan görebiliyoruz. Şimdi bir de sıcaklık alarmını görelim. O da 5'i geçerse oluşacaktı. Şimdi 5'i geçiriyorum bakınız. Bakın yüksek sıcaklık alarm geldi. Tanımladığım renkte geldi. Ortadan kaldırayım alarmı kalktı. Bu alarmı da ortadan kaldırdım. Fakat burada alarmları görmeye devam edeceğim. Bakın burada liste olarak oluştuğu için alarmlar. Burada görüyorum. Yine geçmişte görmek istersen burada da yine gezip hangi dakikada hangi saniyede alarm oluşmuş bunu görebiliyorum. Peki bunları bir USB belleğe kaydedebilir miyim? Şu an HMI'nin arkasında taktığım USB belleğe bunları PDF olarak kaydedeceğim ve CSV olarak kaydedeceğim. Yani bir PDF bir de Excel Sheet dosyası gibi olacağını düşünün. Bunu da kaydedeyim. Şunu da kaydedelim. Şu anki hallerini kaydediyorum gördüğünüz gibi. Bunu da kaydediyorum. Ve bunu da kaydediyorum. Şimdi gidelim flash belleğimizi alalım. Bakalım gerçekten bunlar kaydolmuş mu görelim. Kendi klasörünü oluşturmuş ve kaydetmiş olması gerekir. Boş bir flash bellek kullandık. Gördüğünüz gibi prop isimli bir klasör oluşmuş. Datalogs diyor. Datalogs'un içinde açtığımızda listeleri bakın ilkinde boş halini kaydetmiştik. O anlık boştu gördüğünüz gibi. Bu da boş olacaktır muhtemelen bakalım. Pardon bu boş değil. Bakalım diğerlerine. Evet gördüğünüz gibi hepsinde liste olarak ve her iki formatta da çıkıyor bize burada. Bakın Excel dosyası olarak da çıkıyor. Yine bu geçmişe dönük alarmlarımız tamamı hani listelenmiş oluyor. Yine Excel dosyası olarak da CSV daha doğrusu Excel dediğimiz yine burada hepsi çıkmış oldu. Şimdi son olarak aynı uygulamayı eğer geçici belleğe, USB belleğe kaydetmek istersek ne olacak? Şuradan gidiyoruz. Kalıcı hafıza seçiyoruz. Bir adet CSV grup ismi veriyoruz. Buna da data diyelim. Ve tamam diyelim. Diğerini de aynı şekilde yapalım isterseniz. Sıcaklığı da dataya kaydedelim. Şuradan harici hafıza. Buna da data ismini verelim. Ve tamam diyelim. Yine USB belleğimi şimdi takayım cihazıma. Ve bunu şimdi alarmlar oluşturalım birlikte yükleyelim. Yüklüyoruz yaptığımız değişiklikleri HMI'mize. Daha sonra flash belleğimize gidip bakacağız. Bunları nereye yerleştirmiş, nereden inceleyebiliriz diye. Yükleme gerçekleşiyor. Değişmiş halini yükledik. Şimdi gelelim alarm oluşturalım veya alarmları silelim. Şuradan büyütelim şöyle. Bakın alarmlarımız oluşmaya başladı. Buradan termiği tekrar şey yapalım. Yani şurada biraz alarm oluşsun. Yine VNC üzerinden de alarm oluşturmaya devam ediyorum. Şimdi yeteri kadar alarm oluştuğunu düşünüyorum. USB belleğimi çıkartacağım ve bilgisayarıma takıp inceleyeceğim. Ama USB'de enerji varken çıkartmamaya özen göstersem daha iyi olur diye düşünüyorum. USB belleğimi şu an bilgisayarıma takıyorum. Bu kayıtları USB'de nereye kaydettiğine bakalım beraber. Yine probe klasörümüz Datalogs. Bakın şurada data demiştik klasörümüze. Onun içindeki dosyamızı açıyoruz. Ve buraya tüm kayıtlarımızın tarih damgasıyla oluşan alarmların kaydedildiğini görmüş oluyoruz. Bu çalışmamız arkadaşlar bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.